RC Mutfağı kanalımıza hoş geldiniz. Ben El Profesör. Bu kanalı sizin istekleriniz ve görüşleriniz doğrultusunda açmaya karar verdik. Ve artık karşınızdayız. Mutfağımızda ne yapacağız? Mutfağımızda tabii ki yemek pişirmeyeceğiz. Mutfağımızda RC ile alakalı tenceremizden bile RC parçaları çıkıyor. Her şeyi yapacağız. Sizinle birlikte bunları deneyeceğiz, göreceğiz, bozacağız, yapacağız, tamir edeceğiz. Tamir edilmişi bir daha tamir edeceğiz. Gerektiği takdirde çılgın çılgın deneyler yapacağız. Ve bundan sonra bol bol eğleneceğiz. Evet arkadaşlar, sizlerin sayesinde, sizlerin saygısında, sizlerin sevgisinde bu kanalı açmış bulunuyoruz ve bundan sonra sürekli karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Lütfen kanalımızı takip edin ve likelamayı unutmayın. Bu tarz videolarımız artık sizler için sürekli gelecek. Bizi izlemeye devam edin. Haydi bakalım ilk denemelerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi ilk videomuz çok enteresan bir şekilde RC ile çok büyük yakınlığı olan nitro yakıtlar, yani RC arabalarımızda, nitro RC arabalarımızda kullanmış olduğumuz nitro yakıtlar. Şimdi nitro yakıt deyince insanlar bunu normal bir benzin olarak düşünebilirler. Aslında öyle değil. Bu yakıtın içerisindeki ana maddelerden en önemlisi metil alkol, yani metanol. İkinci maddemiz yağ. Üçüncü maddemiz ise nitrometan. Bu üç kimyasal birleştiği zaman bizim RC yakıtımızı oluşturuyor. Buradaki metanolün en büyük özelliği nedir? Yakıtın ana maddesini oluşturduğu için yanar. Yani bir nevi alkol. Bu yanıyor. Yağ ne işe yarıyor? Bu yağ pistonun içerisindeki, hatta bizim kuru kafa pistonumuz da var, buradaki yağlamayı sağlıyor. Yani iki zamanlı RC motorlarında pistonla gömlek arasındaki sürtünme esnasındaki soğutmayı, kayganlığı rahat bir şekilde kayganlık olmasını sağlıyor ve motorun hararet yapmamasını sağlıyor. Gelelim nitrometan. Örneğin elimizdeki yakıtta %25 yazan oran nitrometan oranıdır. Yani yakıtın içerisindeki karışımda kullanılan nitrometan oranıdır. Peki nitrometan ne işe yarar? Aslında burada nitrometan pistonun içerisine girerken tam bu pistonun üst noktasında patlamanın daha düzgün ve kuvvetli olmasını sağlıyor. İşte burada en önemli hususlardan bir tanesi nitrometan. Şimdi nitrometan nasıl çalışıyor? Şu bir tava. Bu tavamızın içerisine, yani bu tavamızın üst kısmını biz şey olarak düşünebiliriz. Pistonun üst tarafı, yani yanma odası olarak düşünebiliriz. Ve yanma odasında sürekli patlamalar, yanmalar olduğu için burada belirli bir sıcaklık var. Şimdi ben bu tavanın üzerine yakıtı bir suymuş gibi damlatacağım. Şimdi nitrometanın yapmış olduğu en önemli vazifelerden bir tanesi şu. Yakıt piston içerisine püskürtülürken nitrometan yakıtın soğumasını sağlar. Yani yakıt pistonun üzerine, yanma odasına ne kadar soğuk olarak girerse içerideki patlama daha yüksek olur. Bu patlamanın yüksek olması hem performansı yükseltir hem de aracın rölantideki çalışma dengesini düzgün olmasını sağlar. Şimdi bunu deneyelim. Yani nitrometan nasıl vazife görür? İlk önce ocağımızı yakalım. Burası bizim patlama odamız olacak. Yani motorumuzun çalışma esnasındaki
motorumuzun iç sıcaklığı olacak. Şimdi ocağımızı taktık. Evet arkadaşlar, şimdi açıyoruz. Ocağımız yanıyor. Tavamızı ocağımızın üzerine koyuyoruz. Burası hani dedik ya bizim patlama odamız. Bir miktar ısındırıyoruz. Şimdi şu anda epey bir ısındı. Sıcaklığı alıyoruz. Şu anda sıcak suyu motorun üstüne damlattığımızda standart bir şey oluşuyor. Patlama. Yani patlama olmuyor aslında. Burada bir cızırtı yapıyor. Evet. Evet. Elimizi yakmadan. Şimdi bir miktar daha aynı durumda soğuk suyu, bakın buradaki patlama çok daha yüksek oldu. Sebebi şu. Sıcak bir tavaya sıcak suyu ilave ettiğimiz zaman ne oluyor? Patlama düşük oluyor. Ama sıcak suya soğuk suyu ilave ettiğimiz zaman patlama daha yüksek oluyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Burada tabii elimizi yakmadan tavamızı böyle alıyoruz ve bunu döküyoruz. Mis gibi de koktu. Şimdi tekrar bir deneme yapalım. Tekrar görelim. Evet arkadaşlar, soğuk su. Yani yakıtımız nitrometan sayesinde mümkün olduğunca soğutulmuş halde olduğunda patlama daha yüksek. Yani burada anlatmak istediğimiz konu şu. Yakıt ne kadar soğuk olarak havaya ulaşırsa, yani yanma odasına daha doğrusu ulaşırsa o kadar fazla patlama kuvvetli olur. Bu da rölantinin daha düzgün olmasını sağlar. Evet, şimdi sıradaki. Yakıtlar nasıl yapılıyor? Bunları kaldıralım. Bu yakıt aslında nasıl yapılıyor? Şimdi metil alkol genelde optifal yakıtlarının içerisindeki sentetik yağ oranı %12 civarıdır. Aşağı yukarı göz kararı burada yakıt yapmıyoruz. Yakıtın nasıl yapıldığını teorik olarak görüyoruz. Şimdi biraz yağımızı koyduk. %12 civarında yağ koyduk. Metanol, nitrometan. İğrenç. Bunu evde sakın denemeyin. Nitrometanı koyduk. Bu şekilde çalkalıyoruz. Evet. Bakınız burada yakıt aşağı yukarı oluştu. Bu boş. Şimdi arkadaşlar burada kabataslak bir yakıt oluşturduk. Metanol, ana yanan madde, sentetik yağ ve nitrometan. Metanol yanıyor. Yağ yanmayıp, hatta görmüşsünüzdür, egzozdan dışarı atılan maddedir bu. Genellikle insanlar arabaları çalıştırırken egzozdan sürekli bir yağ akışı olur, çıkışı olur. İşte bazı arkadaşlar bunu zannediyorlar. Diyorlar ki işte fazla yakıt dışarı atılıyor. Hayır, değil. Metanolün tamamı yanıyor. Metanolün tamamı yanıyor. Fakat yağ pistonu yağladıktan sonra dışarı atılıyor. Buradaki nitrometan denilen yakıtın soğutulmasını sağlayan ana maddelerden bir tanesi de yakıtın biraz önceki deneyimizde gördüğümüz gibi yakıtın pistona girerken, yani yanma odasına girerken soğutulmasını sağlıyor. Bu sayede ne oluyor? Performans elde etmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu nitrometan yakıtımız, bu kendi yaptığımız nitrometan yakıtımız. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Şunu da belirtmek gerekiyor. Biz burada sadece ve sadece
kabataslak nitrometan yakıtın nasıl bir yapıya sahip olduğunu gördük. Aslında bu yakıtların üretimi esnasında bizim yaptığımız gibi biraz ondan biraz bundan doldurup içerisine çalkalayıp karıştırıp yakıt yaptığımızda aslında biz düzgün performanslı bir yakıt yapmış olmuyoruz. Çünkü neden bu konuda fabrikalar bunu yaparken formülünü söylememiş olduğu gizli bir takım bağlayıcı kimyasal maddeler de kullanıyor. Yani biz sadece bunu aldık, içine koyduk, karıştırdık, çalkaladık. Şimdi örneğin Optifuel firması. Baktığımız zaman işte diyor ki %12 yağ, %25 nitrometan, işte geri kalanı da metanol yani alkol. Değil. Aslında buradaki mevzu tamamıyla bunların birbirine kaynaşmasını, moleküllerin birbirine tam olarak tutunmasını sağlayan çok az miktarda %0,5 ila %1 arasında değişik kimyasallar kullanıyorlar. Ve dolayısıyla bu kullanmış oldukları kimyasallar ise bu yakıtın kalitesini ve performansını en önemli etkileyen faktörlerden bir tanesi. Tabii onu bize söylemiyorlar. Her markanın, her firmanın kendisine göre özel gizli formülleri var. Olması da gayet normal. Şimdi bu yakıtı biz bu şekilde yaptığımızda zaten bir şey dikkatinizi çekmiştir. Bu yakıt daha şeffaf. Bizim yapmış olduğumuz yakıt daha bulanık. Çünkü moleküller tam olarak birbirine adapte olamamış haldeler. Sadece biz burada yakıtın nedir ne değildirini görmüş olduk. Nitro yakıt bunlardan ibaret. Şimdi RC arabalarda kullanırken birçok arkadaşlarımız şunu sorarlar. Derler ki benim arabamda kullanmış olduğum yakıt %16 nitrometan oranlı. %20 kullansam ne olur? %25 kullansam ne olur? %25 motoruma zarar verir mi? %20 motoruma normal, ideal mi olur? %16 düşük mü kalır? Şimdi şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Yakıtlarda bu arada eldivenlerimizi çıkartalım. Deneyimizi yaptık, bitirdik. Bu tarz deneyleri lütfen evde denemeyin. Biz kontrollü ortamlarda bu işi denemesini yapmış olduk. Şimdi aracımızda kullanılacak olan nitrometan oranı nedir ve ne olmalıdır? Genellikle markalar, büyük markalardan bahsediyorum. İşte HBI gibi, Maverick gibi. Ne yaparlar? Araçların manuellerinde veya kullanım kitaplarında mutlaka ve mutlaka kullanılması gereken nitrometan oranını yazarlar. Aracımız yeni, daha sıfır. İlk başta biz aracımızı motorunun daha sakin, stabil çalışmasını istiyoruz. Rodaj yapmak için genellikle %16 yakıtla başlanılması daha iyi olur. Ben %16 yakıtla kullandığım zaman aracımda örneğin saatte 50 kilometre hız yapıyorum. Biraz daha performans istiyorum. Yani 50 değil de 60 kilometreye çıksın. O zaman tabii bu söylemiş olduğum değerler tamamıyla aracın modeline göre, on-road, off-road bir araç olmasına göre, hava şartlarına göre, zemine göre, kullanım zorluğumuza göre, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, araca biz arazide mi kullanacağız, asfaltta mı kullanacağız gibi bir takım özelliklere göre değişmekte. Ama genelleme yaparsak ben ilk başta %16 nitrometan oranlı bir yakıtla rodajımı yapıyorum. Yaptıktan sonra daha fazla performans istiyorum. %20'ye geçiyorum. %20'den %25'e de geçebiliriz. Hayır, ben bunları yapmak istemiyorum. Ben aracımı sıfır aldım. Tamamıyla %25'te başlayıp %25'te devam etmek istiyorum. Olabilir, yapabilirsiniz. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? %16 ile başladım. %16 nitrometan oranlı yakıtımı bitirdim. Bir tık daha performans istiyorum. %25. Bir tık daha %20, bir tık daha istiyorum %25. O şekilde geçiş yapabiliriz. Fakat unutulmaması gereken bir husus vardır. Kesinlikle ve kesinlikle farklı zamanlarda, farklı tarihlerde alınmış yakıtları birbirine kesinlikle karıştırılmaması gerekiyor. Hele farklı marka ise
kesinlikle ve kesinlikle birbiriyle yakıtların karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü içerisindeki kimyasallar farklı, içerisindeki o bağlayıcı kimyasal maddeler, hani dedik ya, fabrikaların kendi formülünü, sırrını vermemiş olduğu bağlayıcı kimyasalları kesinlikle özelliklerini bozmamamız gerekiyor. O sebepten dolayı karışım yapmamak en doğrusu. Örnek veriyorum, nitrometan yakıtımız bir yıldır elimizde duruyor. Gittik bir tane daha yeni bir nitrometan yakıt aldık. Hadi ben ikisini birbirine karıştırayım. Hayır, yapmayın. Bu arada nitrometan yanıcı bir madde değildir. Metil alkol yanıcı maddedir. O sebepten dolayı konumuza tekrar geri dönüyoruz. O sebepten dolayı yakıtlarımızın kesinlikle eski yeni vesaire bunları karıştırmamak gerekiyor. Birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Bir de şu hususu unutmayalım. Yakıtlarımızda %16 kullanıyordum, %20'ye geçtim, %25'e geçtim veya %25'ten %16'ya geçtim gibi. Bu arada hani %25'ten %20'ye geçebilirsiniz, %16'ya da geçebilirsiniz. Yani illa ki ben %20 kullanıyorum, maksimumda kullanıyorum, artık %25 kullanmak zorundayım diye bir husus söz konusu değil. Öyle bir durumda motorumuz mutlaka ve mutlaka ufak tefek nüans ayarları ister. Hani bunu high speed ile yapabilirsiniz, low speed ayarıyla yapabilirsiniz. Zaten gelecek programlarımızda o konular hakkında da mutlaka burada değişik incelemeler ve denemeler yapacak. Neyi yapacağız? Neyi nasıl yaparsak ne ortaya çıkar? Nasıl bir durum ortaya çıkar? Bunların hepsini inceleyeceğiz. Ama aklıma gelen ilk programda RC deyince hep yakıt aklımıza geliyor ya. Benim de aklıma bu geldi. Dedim ki birazcık dedim nitrometanla uğraşalım. En azından motorumuz nasıl çalışıyor görelim. Arkadaşlar ilk programımızın, ilk videomuzun sonuna geldik. Zaten zaman içerisinde bunları çok detaylı şekillerde inceleyeceğiz. Yine aklınıza takılan bir soru olursa, sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlara yazın. Kanalımızı dediğimiz gibi yeni açtık. Sizlerin ısrarlarıyla, sizlerin fikirleriyle, sizlerin görüşleriyle biz sizler için bu kanalı açtık ve sizler için var olmaya devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve mutlaka likelamayı unutmayın. Bu arada bildirimleriniz açık olsun ve ilerleyen dönemlerde mutlaka ve mutlaka değişik sürprizlerimiz de olacak. Hoşça kalın, görüşmek üzere.